Metin ile Çetin. Bir varmış bir yokmuş, Allah'ın kulu çokmuş. Uzak diyarlardan birinde yaşayan bir aile ve bu ailenin ikiz çocukları varmış. İkizlerden birinin adı Metin, diğerinin adı Çetin'miş. Dakikalar saatleri, saatler günleri kovalamış. Aylar yel gibi, yıllar sel gibi geçivermiş. Epeyce zaman sonra büyümüş, kocaman çocuk olmuş bizim kardeşler. Derken kendi kendilerine bir yolculuğa çıkmaya karar vermişler. Böylece büyüklerinden duydukları fakat bir türlü anlam veremedikleri "çok gezen çok bilir" sözünü de tasdik edecek, dünyayı tanıyacaklarmış. Bu kararı alır almaz yola düşmüş Metin'le Çetin. Az gitmişler, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler. Vara vara bir ülkeye varmışlar ki ne ülke. Gezdikleri hemen her köşesinde görkemli şehirler varmış bu ülkenin. Hele bu şehirlerden birisi varmış ki içinde çok ihtişamlı saraylar bulunuyormuş. Sarayların her biri başka güzelmiş. Saraylar o kadar büyükmüş ki içinde göz kamaştıran yapılar, envai çeşit çiçekler, gül yüzlü çocuklar, rengarenk parklar, şirin şirin oyuncaklar barındırıyormuş. Bu ihtişamı daha yakından görebilmek için sabırsızlanan ikizler hemen bir saraya girmiş ve saatlerce dolaşmışlar. Saray gezmekle bitecek gibi değilmiş. İkizler gezdikçe yeni yerlerle karşılaşıyormuş. Sarayın içi de adeta büyük bir şehir gibiymiş. İkizler sarayın içinde o güne kadar hiç duymadıkları bir dille konuşan insanlar görmüşler. Fakat dillerini anlamasalar da saraydaki her canlının kendisine göre önemli bir iş yaptığı her halinden belliymiş. Bu acayip manzarayı fark eden Metin, "Bu muhteşem sarayın muhakkak bir yöneticisi olmalı. Yoksa her şey bu kadar düzenli, bu kadar şık olamazdı" demiş. Bu açıklama karşısında Çetin, "Sanmıyorum. Neden bir yöneticiye ihtiyaç olsun ki? Herkes kendi işini rahatlıkla görebilir" demiş. Çetin anlamsız bulduğu bu açıklaması karşısında Metin "nasıl olur" diye devam etmiş sözlerini. "Bu saray, muhteşem yapılar, bu birbirinden güzel bahçeler, şu şirin evler eminim birisi tarafından yapılmıştır." Metin'in bu açıklamasıyla da tatmin olmayan Çetin, "Seni anlayamıyorum, neler söylüyorsun böyle" diyerek kardeşinin kalbini kırmış. Her ne kadar Metin, "Bak kardeşim, bunda anlamayacak ne var? Üzerimizde giydiğimiz şu elbiseler kadar basit şeyler bile bir terzi olmadan meydana gelemez. Ayakkabılarımız bir usta olmadan dikilemezken nasıl olur da bu koskocaman saray kendi kendine meydana gelir? Bu ülkenin sahibini muhakkak tanımalıyız" dese de hep "ben yönetici falan göremiyorum" demiş Çetin. Metin çaresiz kendi haline bırakmış Çetin'i. Bir türlü sözünü dinletememiş çünkü. Çetin ise hala küstahça "öyle aklına sığmayan işlerle uğraşma" diye söyleniyormuş kardeşine. Birbirlerinden ayrıldıktan sonra Metin saraydaki hemen her kuralı öğrenmiş ve elinden geldiğince öğrendiği kurallara uyarak hareket etmeye çalışmış. Gecelerini saraya gelen misafirler için hazırlanmış olan çok güzel bir handa kalarak, gündüzlerini ise kurallara uymak suretiyle eğlenerek, yeni şeyler öğrenerek geçirmiş. Rahatına bakmış. Birkaç gün sonra Çetin'i görmüş. Bir köşe başında durumu içler acısıymış. Ne olduğunu öğrenmesi pek uzun sürmemiş. Çetin önüne gelen dükkana girmiş, sormadan yiyeceklere, oyuncaklara saldırmış. Görevliler de onu yakalayıp cezaevine kapatmışlar. Bir süre orada kalmış, sonra çıkmış. Cezaevinden çıktıktan sonra kardeşinin söylediklerine hak veren Çetin, Metin ile birlikte bir ömrü kurallara uyarak çok mutlu bir şekilde yaşamış. İçinde bulundukları sarayın hemen her güzelliğinden müsaade ölçüsünde istifade etmiş. Neden sonra bilgisine bilgi katmak, daha başka güzellikleri de yaşamak için kardeşi Metin'le beraber uzak diyarlara doğru yolculuklara çıkmış.